videomuzda sizlerle Orta Çağ'da yasak olan 6 ilginç eylemden bahsedeceğiz. Bazılarını duyduğunuzda gerçekten şaşıracağınıza eminiz. Neyse ki günümüzde bu tarz yasalar bulunmamakta. Sizi de daha fazla meraklandırmadan hadi gelin videomuza geçelim. Futbol oynamak yasaktı. Orta Çağ futbolu şiddetli bir oyundu. Bir top yerine bir domuzun şişirilmiş mesanesi kullanılıyordu. Oyuncular hem mesaneyi hem de rakiplerini tekmeleyebilir ve yumruklayabilirdi. Bu da birçok yaralanmaya ve ara sıra ölüme bile neden oluyordu. 1349'da 3. Edward tarafından futbol, halk sağlığıyla değil, daha çok ulusal güvenlikle ilgili olduğu için yasaklandı. Birinin burnunu sümkürmesi yasa dışıydı. İngiltere'nin Suffolk ilçesindeki bir kasaba, at yarışlarının doğum yeri olarak bilinirdi. Zamanla, bu kasabadaki at yarışı büyük bir iş haline geldi ve kasaba, insanların sokakta burunlarını sümkürmesi de dahil olmak üzere, atları korumak için çeşitli yasalar çıkarmak zorunda kaldı. Amaç, atların hastalanma riskini azaltmaktı. Birinin başını belaya sokabilecek tek şey, burnunu sümkürmek değildi. Etrafta, soğuk algınlığı ile dolaşan herkes para cezası ödemek zorunda kaldı. Uzun, sivri ayakkabı giymek yasaktı. Feodal hiyerarşiyi korumak ve insanların sosyal rütbelerinin üzerinde giyinmelerini engellemek için 1463 ve 1604 yılları arasında bir lord, efendi ya da beyefendi rütbesi altındaki hiçbir şövalye ya da başka bir kişi, 2 inç uzunluğunu aşan sivri veya sivri uçlu herhangi bir ayakkabı ya da çizme giyemez, diyen bir yasa kabul edildi. Ceza, 136 doların biraz üzerinde olan 3 şilin ve 4 peni para cezasıydı. İnsanların 2 çeşitten fazla yemek yemesi yasaktı. Aşırı yemeği azaltmak amacıyla 1336'da bir yasa, rütbeleri ne olursa olsun, insanlara 2'den fazla çeşit yemek servis edilmesini yasakladı. Yasanın istisnası, Noel gibi 3 çeşit yemeğe izin verilen belirli festivallerdi. Tenis oynamak yasaktı. Orta Çağ'da yasaklanan tek spor, futbol değildi. 1485'te, Noel günü istisna olmak üzere, soylu olmayan genç erkeklerin tenis oynaması yasa dışı hale geldi. Orta Çağ tenisinin emeği bozduğuna ve işçilerde kumar oynamayı teşvik ettiğine inanılıyordu. Evlenmek için, efendinizden izin almanız gerekiyordu. Günümüzde bile sevgilinizin babasından, kızının evliliğini istemek zorunda kalmak, yeterince göz korkutucu olsa da, bu durum, saygıdan dolayı yapılırken, verilen cevap, geleceğinizi belirlemez ve yine de evlenebilirsiniz. Ancak, Orta Çağ'da durum böyle değildi. Toprak sahipleri altında çalışan ve yaşayan köylüler ve serfler, esasen hiçbir özgürlüğe sahip değildi. Evlenmek isteyen erkek, sadece babasının değil, toprak sahibinin de iznini almak zorundaydı. Orta Çağ'daki bir takım ilginç yasayı sizlerle paylaştık. Peki, sizin bu yasalarla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce bu yasalar, günümüzde de devam etse, nasıl olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız, çok seviniriz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Daha ilginç videolarda görüşene kadar, kendinize iyi bakın.